Merhaba arkadaşlar, Mat Kafe'ye hoş geldiniz. Ben Doktor Kardan Adam. Bugün 4 işlemden birisi olan çarpım üzerine konuşacağız. Ama burada bir sayının kendisiyle çarpımı, tekrarlı çarpım üzerine konuşacağız. Sayıların çarpımı eskiden beri hayatımızda var. Yazı icat edildikten sonra bunlar kayıtlı hale getirilmiş. Sayılar nerede kullanıyorduk? Özellikle çarpım işlemlerini vergilendirmelerde, alan hesaplarında, ürünlerin hesaplarında bunların hepsinde çarpım tabloları kullanılıyordu. Bu işlemleri kolaylaştırmak için insanlar bunları kayıt etme ihtiyacını hissetmişler. Bunları Babeliler kil tabloları üzerine kaydetmişler. Bu resimde gördüğümüz bir çarpım tablosu, bir hesap tablosu. Bunun gibi başka tablolar da var tabi. Bunlardan bazılarında sayılar kendileriyle defalarca çarpılarak sonuçlar hesaplanmış. Bunlardan bir tanesi mesela 9 sayısı. 9 sayısını kendisiyle çarpıp sonucunu hesaplamışlar. Sonra 3 defa kendisiyle çarpmışlar. 4 defa, 5 defa, 6 defa, 7 defa defalarca çarpmışlar ve en son 46 defa kendisiyle çarpıp sonucunu hesaplamışlar. Matematiği sadece günlük hayat için değil, bazen kendi meraklarının yaptıkları büyük işlemleri, ne kadar büyük işlem yapabileceklerini göstermek için de kullanmışlar. Şimdi ise Antik Mısır medeniyetinden bir papyrus görüyoruz. En meşhur olanlarından bir tanesi, Rind papyrüsü. Peki bu papyrüste ne var? Bu papyrüste pek çok o dönemin en meşhur matematik problemleri var, çözümleri var. Piramitlerin hacim hesapları var. Daha başka pek çok ilginç hesaplar var. Ama bizim konumuz açısından önemli olan şey ne? Burada 7 sayısının kendisiyle tekrarlı çarpımı var. Ne sorulmuş? Mesela buradaki soruda papyrus'un ilgili kısmında bahsedilen şey şu. 7 ev var. Her bir evde 7 kedi var. Her bir kedi 7 fare yiyor. Ve her bir fare 7 başak veriyor. Başak yiyor. Her bir başak ise 7 ölçek tahıl veriyor. Evet, şimdi buradaki toplam sayı nedir diye sorulmuş. Burada tabii hesap yapılması gerekiyor. Kedi sayısını bulmak için her bir evin sayısını her bir kedinin sayısına çarpmamız lazım. Yani 7 ile 7'yi çarpmamız lazım. Kedilerin sayısı için. Farelerin sayısını bulmak için de kedi sayısını bir daha 7 ile çarpmamız lazım. Başakların sayısını bulmak için her bir fare sayısını da 7 ile çarpmamız lazım. Ve ölçeğin kaç ölçek olduğunu bulmak için de tahılın bunların da hepsini başak sayısını yine 7 ile çarpmamız lazım. Hepsini tek tek hesaplayıp sonra toplamışlar. Bu işlemi yapmışlar. Buradaki resim ise benim yapay zekaya çizdirdiğim antik Yunan dönemini sembolize eden bir resim. Antik Yunan döneminde tekrarlı çarpmalar nerede karşımıza çıkıyor? Yunanlılar gerçek hayatla, bütün işlemleri gerçek hayatla ilişkilendirmişler. Örneğin bir sayının kendisiyle çarpımı bir kenarı a birim olan bir kareyi ifade ediyor. Bunun alanını ifade ediyor. Ya da bir sayının kendisiyle 3 defa çarpımı ne ifade eder? Bir küpün hacmini, her bir kenarı a birim olan bir küpün hacmini ifade eder. Bu nedenle antik Yunan döneminde bir sayının kendisiyle 4 defa çarpımı gibi bir işlem hemen hemen hiç karşılaşılmaz. Çünkü gerçek hayat 4 boyutlu bir işlem yok. 4 boyutlu bir cisim yok. Kendisiyle tekrarlı çarpımlar kare ve küp üzerinden var. Antik Yunan medeniyetinin sonlarına doğru bazı kısaltmalar kullanılmış. Neler kullanılmış? Şimdi burada resimde Dinamüs ve Kübos yazısını görüyoruz. Dinamüs kareyi ifade ediyor. Kübos ise bir küp ifade ediyor. Mesela her bir kenarı 2 birim olan bir kareyi ifade etmek için Dinamüs'ün ilk 2 harfini almışlar. Sonra yanına biz bugünkü rakamla yazalım. Onlar Yunan rakamıyla 2 yazmışlar. Küp için ise mesela her bir kenarı 7 birim olan bir küp olsa kübosun ilk 2 rakamını yazmışlar ve yanına 7 yazmışlar. Bu şekilde bir kısaltma kullanmışlar. Ömer Hayyam ve Harezmi gibi bilim adamları da cebir bilimini kurarken bazı işlemleri yaparken tekrarlı çarpımlar üzerinden gitmişler. Onların çözümlerini göstermişler. Cebir bilimini kurarken tekrarlı çarpımdan bahsederken bunların mutlaka gerçek hayatı yansıtması gerektiğini düşünmemişler. Bunları sadece bir işlem olarak görmüşler. Dolayısıyla bir sayı kendisiyle 3 defa, 4 defa, 5 defa istediğimiz kadar çarpabiliriz ve bunlar çözüme ulaştırılabilir. Bu resimde ise 1600'lü yıllarda yaşamış olan René Descartes'i görüyoruz. 16. yüzyıl artık bilimin gelişmeye başladığı, büyük sayılarla uğraşılmaya başlandığı dönem.
Ve bu dönemde de birçok sayının kendisiyle çarpımı ile ilgili işlemler var. René Descartes matematiğin pek çok alanında sembolik gösterimi ortaya çıkan, yaygınlaştıran kişi ve sistematik hale getiren kişi. Diğer sembollerde olduğu gibi tekrarlı çarpımın da daha kolay gösterilmesi için bir sembol gösterimi yapmış ve bu bugün artık kullandığımız yaygın haline gelmiş. Ne yapmış tam olarak? Mesela 2 sayısını alalım. 2 sayısı kendisiyle 2 defa çarpılınca bunu kısa yoldan nasıl göstermiş? 2 sayısı çarpıldığı için 2 sayısını alıyor. 2 defa çarpıldığı için de kaç defa çarpıldığını göstermek için de yukarıya sağ üst köşeye küçük bir şekilde 2 yazıyor. Mesela biz 2 sayısını kendisiyle 3 defa çarpmış olsaydık o zaman bunu göstermek için 2 yazacaktık. Sonra 3 defa kendisiyle çarpıldığını göstermek için üzerine 3 koyacaktık. Bugün günlük hayatımızda en çok gördüğümüz tekrarlı çarpmalardan bir tanesi 10 sayısı. Mesela 10 üssü ne görebiliyoruz? 3 görebiliyoruz. Bu ne gösterir? 10 sayısının kendisiyle 3 defa çarpıldığını gösterir. Tabii onu kendisiyle 3 defa çarparsak bu ne ediyor? 1000 ediyor değil mi? 1000 sayısını 10 üzeri 3 olarak görebiliyoruz. Veya 10 üzeri 6 olarak görebiliyoruz ki laboratuvardaki bazı kan sonuçlarına baktığınız zaman bu şekilde sayılar görebilirsiniz. Birim olarak gösterilir. 10 üzeri 6 aslında 1 milyonun göstergesidir. Ve çarpım işlemi olarak neyi gösterir? 10 sayısının kendisiyle 6 defa çarpıldığını gösterir değil mi? Burada 5 oldu. Yine bir şuraya. Bir daha çarparsak 10 üzeri 6 olmuş olacak. Bu üslü sayıları başka nerede görebiliyoruz? Sayıların üslü gösterimleri nerede görüyoruz? Kimyada göreceksiniz mesela. 10 üssü 23 sayısı var. Bu sayı ne demek? 10 sayısının kendisiyle 23 defa çarpılması demektir, değil mi? Yani 23 tane sıfırı olan bir sayı. Veya fizikte ışık hızını gösterirken yine ne göstereceğiz? 3 çarpı 10 üssü 5 gibi bir sayı göreceğiz. 10 üssü 5 yani 10 sayısının kendisiyle 5 defa çarpımı. 100 binli. Bu ne demek? 300 bin kilometre mesela. Işığın hızını gösterirken saniyede 300 bin kilometre aldığını ifade etmek için bu şekilde bir gösterim kullanacağız. Peki neden bu şekilde kullanılıyor? Sayıları eğer olduğu gibi yazarsak ya çok fazla sıfır yazmak zorunda kalacağız. 10 üssü için konuşuyorum. Mesela 10 üssü 23'ü göstermek için ne yapacağız? 1 yazacağız. Yanına 23 tane sıfır koyacağız. Bunu nasıl yapacağız? Tek tek bu şekilde yazmak çok zahmetli değil mi? Bu şekilde bir kitaptan bir şey görsek, bir sayı görsek bunu okumamız bile çok zorlar bizi. Burada düşün ben kaç tane yazdım şimdi sıfırları? 14 tane sıfır yazmışım. Ha 23 tane değil mi? Sıfır yazmam lazım. Nasıl okuyacağız bunu kitaptan okurken? Ama bu sayının büyüklüğünü anlamak için 13 23 yazarsak hepimiz anlayabiliriz. Veya diğer sayıların üstleri kendisiyle sürekli çarpılan mesela biyolojide göreceğiz. Bakterilerin çoğalma hızları var. 2 üssü n ile gösterilir. Bunu daha sonra öğreneceksiniz. Mesela diyelim ki 2 üssü 11 oldu. Bunu nasıl hesap edeceğiz? Bu sayıyı olduğu gibi yazmak yerine değil mi? 2'yi kendisiyle 11 defa çarpımını ifade etmek için bu şekilde yapıyoruz. Başka bir bakteri eğer 212 defa olduysa, 212 olduysa değil mi? Bunlar birbirine nasıl kıyaslayacağız? Bu 212 aslında 211'in mesela 2 katı. Çünkü 11 tane 2'yi yan yana çarpacağız. 12 olması için en başına bir 2 daha yazacağız değil mi? Şimdi de bu üslü sayılar ile hangi işlemler yapılabilir? İşlemler yapılırken nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi lazım? Onları göreceğiz. Çarpım işlemiyle başlayalım çünkü en kolayı o ve diğer sayıların elde edilmesi bu çarpım işlemi ve bölme işlemi üzerinden gidilecek. Oradan göstereceğiz. Çarpım ile başlayalım. Burada önce örnek vererek gösterelim. Kuralı hemen anlatmak yerine. Mesela 2 sayısını ele alalım. 2 sayısını 2 üssü ne olsun? 3 olsun. 2 üssü 3 ile 2 üssü 5 sayısını çarpıyoruz. Bu nasıl yapılacak bu işlem? Önce açacağız değil mi her birisini? 2 sayısının kendisiyle 3 defa çarptık. Sonra çarpım işlemi var. Nokta. Ve 2 sayısını 5 defa daha yazacağız. Değil mi? Tabii aralarında çarpım işlemi var. 3, 4 ve 5 yazdık. Şimdi bakın 3 defa burada var. Ve 5 tane de burada var. Toplamda kaç defa çarpmış olduk? 8 değil mi? İkisini toplamış olduk. 3 defa ve 5 defa toplarsak 8 defa çarpmış olduk. O zaman bu sayı nedir? 2 üssü 8 değil mi? 8 nasıl elde ettik? Aslında bu üslerin toplama. Değil mi?
bu sayıyı nasıl elde ettik? 2 üssü ilk baştaki sayıya bakarsak şurada 2 üssü 3 vardı. Bir de 5 vardı. 3 defa ve 5 defa çarpıldığı için toplamda 8 defa sayı kendisiyle çarpılmış oldu. Evet. Yani bir sayıyı, üslü sayıyı kendi cinsinin tabanları aynı olan iki sayı birbirine çarparken üsleri topluyoruz. Yani 2 yerine başka hangisi olabilir? Mesela 2 üssü A gibi bir üslü sayı olsun. Ya da 2 üssü B olsun. Bu iki sayıyı birbiriyle çarparken önce A tane 2 yazacağız, değil mi? Sonra tekrar araya bir çarpım işlemi koyacağız. Şimdi de B tane 2'yi yan yana çarpacağız, değil mi? Şimdi ne oluyor? Evet, burada A tane, değil mi? Ve B tane. Toplamda kaç tane 2'yi kendisiyle çarpmış olduk? Değil mi? A tane burada var, B tane de burada. A artı B tane olacak. O zaman bu işlemin sonucu nedir? 2 üssü A artı B olur. Peki 2 değil de herhangi bir sayı olsun. Mesela sayımız x olsun. Bu da bir sembol gösterimi. Evet. X üssü mesela 2. X üssü 3 ile çarparsak ne olur? Ha, 2 defa x var. Çarptık ve araya çarpı işlemi koyduk. Sonra da kaç tane x daha var? 3 tane daha var, değil mi? Evet. 2 tane burada. 3 tane de burada. Yani 5 tane x'i yan yana çarpmış olduk. Ne olacak bu? Değil mi? X'in kendisiyle 5 defa çarpımı. X'in kendisiyle 5 defa çarpımı. 2 artı 3 5 olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Yani şimdi başka bir çıkarım yapacağız. X üssü A çarpı X üssü B. Evet. Bu işlemin sonucu nedir? X üssü ne olacak? A artı B olacak. Çünkü x'i ilk başta kendisiyle A defa çarpacağız, değil mi? Sonra çarpı bir de B defa daha x'i kendisiyle çarpacağız. Evet. A defa ve B defa yan yana kaç defa çarpmış olduk? A artı B. Bu nedenle x üssü A çarpı x üssü B neye eşittir? X üssü A artı B. Şimdi de bölme işlemini görelim. Mesela 2 üssü 5 sayısını kaça bölelim? 2 üssü 3'e bölelim. Burada ne olacak? Payda ne var? Pay kısmında 2'yi kendisiyle 5 defa çarpacağız. Ve payda kısmında 2'yi kendisiyle 3 defa çarpacağız. Ne olacak şimdi burada? Sadeleşme olacak, değil mi? Aynı sayı olduğu için. Evet. Bir tane 2 birini götürdü. Sonra ikinci 2'ler götürdü ve üçüncü 2'ler götürdü. Geriye ne kaldı? 2 tane 2'miz kaldı. Evet. 2 tane 2 ne demek? 2 üssü 2 bölü 1. Bu ne eşit? Aslında bir sayının kendisini 1'e bölümü ne demektir? O sayının kendisi demektir. Evet. 2 üssü 2. Peki bu 2 nasıl elde etmiş olduk? Yukarıda 5 tane vardı. Değil mi? Onu yazalım. Yukarıda 5 tane vardı. Payda aşağıda 3 tane var. Yani 3 tane 2'yi pay kısmından silmemiz lazım. 5 taneden 3 tanesini sileceğiz. Yani bu işlem ne oldu aslında? 2 üssü 5 bölü 2 üssü 3. 2 üssü 5'ten kaç tanesini siliyoruz? 3 tanesini siliyoruz. Evet. 2 üssü 2 oldu değil mi? Peki 2 üssü A'yı 2 üssü B'ye bölersek ne olur? Burada pay kısmında A tane 2'yi kendisiyle çarpacağız, değil mi? Ve payda kısmında da B tane 2'yi
kendisiyle çarpacağız. Yukarıda A tane ve aşağıda B tane 2 var. Sadeleşme yaparken pay kısmından kaç tane 2'yi sileceğiz? B tane 2'yi sileceğiz değil mi? O zaman yukarıda kaç tane 2 kalır? A eksi B tane 2 kalmış olur değil mi? A eksi B tane 2'nin çarpımı olur. Aslında üstü sayı olarak gösterirsek 2 üssü A eksi B olur. Peki 2 değil de herhangi bir sayı. Mesela x sayısı. X üssü A. Bunu x üssü B'ye bölersek ne olur? Bu durumda da yukarıda A tane x olacak değil mi? Kendisiyle çarpılıyor. Ve aşağıda da B tane x var. Yukarıda A tane ve aşağıda B tane. Sadeleşme yaparken ne olacak? B tane x'i yukarıdan sileceğiz. Geriye ne kalır? Kaç tane x'in yan yana çarpımı kalır? X üssü A eksi B tane kalır değil mi? A eksi B. Evet. Peki herhangi bir sayının üstünde sadece 1 olursa bunun ne anlama gelir? Mesela 7 üssü 1. Bir sayıyı kendisiyle bir defa çarpmak gibi bir anlam çıkabilir ama bu böyle değil. Artık bu noktadan sonra artık cebir kısmına geliyoruz. Yani bunlar artık olduğu gerçek hayattaki karşılıklarıyla değil, artık matematiksel işlemler üzerine düşüneceğiz. Bu ne ifade ediyor? Yapacağımız tek şey bir tane 7'yi yazmak. Artık yanına bir çarpım işareti koymuyoruz. Peki bu gerçekten böyle mi? Bu nasıl oluyor peki? Mesela 7 üssü 3 alalım. Bunu 7 üssü 2'ye bölelim. Bu aslında nedir? 7 üssü 3 eksi 2 değil mi? Bölme işlemine çıkarma yapıyorduk. Evet. 7 üssü 3 eksi 2 yani 7 üssü 1'dir bu. Peki bu işlemi yaptığımız zaman ne olacak? Mesela 7'yi 3 defa çarptık. Açık yazarsak. Ve payda kısmına da 2 tane 7 yazdık. Ne olacak? Sadeleştirmeler olacak. 7'leri birbirine 2 tane götürecek. Yukarıda sadece sayının kendisi kalacak. Peki x üssü 1 olsaydı bu sayı ne olacaktı? Sadece x olacaktı. Sayının kendisi kalacak. Çünkü bu aslında ne anlama geliyor? Bu işlemler sonucunda bulmuş olan bir şey. Mesela x üssü a artı 1'in x üssü a'ya bölümü. Bu aslında budur. X üssü 1. Buradan x üssü 1 elde ediyor. Bu ne demek? A artı bir tane x'in kendisiyle çarpımı ve a tane x'in kendisiyle çarpımına bölümü. Evet. Yukarıda a artı bir tane, aşağıda a tane. Sadeleşme yapılırsa yukarıda sadece bir tane ne kalır? Sadece bir tane x kalır. Aşağısı zaten 1 olacak sadeleştiği için. Sayının kendisi olur. Evet, x üssü 1, x'e eşit. Bir sayının sıfırıncı üssü ne anlama gelir? Gerçek hayatta şöyle demiyoruz. Bir sayının kendisiyle hiç defa çarpılması gibi bir şeyimiz yok. Demek ki bu nedir? Bu yine cebir işlemleriyle yani üslü sayıları bazı işlemler yaparak elde ettiğimiz bir sayı. Nasıl elde ediyoruz x sıfırı? Yine bölme üzerinden bulacağız. Bu aslında nedir? Mesela x üssü a dersek sıfırı elde etmek için ne yapmamız lazım? Yine buraya da x üssü a yazmamız lazım. Çünkü değil mi? X üssü a eksi a olması lazım. Peki buradaki bir sayının kendisine bölümü şurada şu işlem bir sayının kendisine bölümü değil mi? Bir sayıyı kendisine bölersek ne elde ederiz? 1 elde ederiz. Demek ki x üssü 0 ne eşitmiş? 1'e eşitmiş. Örnek olarak gösterelim. Mesela 2 üssü 3'ü 2 üssü 3'e bölelim. Bu ne demek?
2'nin kendisiyle 3 defa çarpımı ve aşağıda yine 3 defa çarpımı. Sadeleşirse yukarıda 1 kalır, aşağıda 1 kalır. 1'dir. Peki üslü olarak yazacak olursak nasıl yazıyorduk bunu? 2 üssü 3 eksi 3 değil mi? Bu neye eşit? 2 üssü 0'a. Yani bir sayının 0. kuvveti neye eşit? 1'e eşit. İşlem yapmaya devam edelim. Şimdiye kadar yaptığımız işlemlerde hep bölme işlemlerinde pay kısmındaki sayı alttakinden daha büyüktü. Peki küçük olursa ne olur? Örnek olarak yazalım. Mesela 2 üssü 4. Bu sayı 2 üssü 5'e bölersek ne olur? Üslü olarak nasıl yazacağız? 2 üssü 4 eksi 5 değil mi? O da 2 üssü eksi 1. Üssü negatif olan bir sayı görüyoruz artık. Peki bu işlemi açık olarak yazarsak nasıl yapardık? Onu yapalım. Değil mi? 2 üssü 2, 2, 2, 4 tane ve aşağıda ne var? 5 tane 2 var. Bunları da yazalım. Evet. Şimdi ne olacak? Sadeleşme yapacağız değil mi? Üstten 4 tane 2 var. Her birisi aşağıdaki 4 tane 2'yi götürecek. İkinci gitti. Üçüncü ve dördüncü 2 de gitti. Bu nasıl bir kesir oldu şimdi? Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 2. Demek ki 2 üssü eksi 1 neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Dikkat edin bakın bu negatif bir sayı değil. Bir sayının üssünün negatif olması demek ne anlama geliyor? Bu bölme işlemi altta daha fazla sayı var. Bir tane daha fazla sayı var demek. Yani eğer mesela x olsaydı eksi 1 nasıl elde edeceğiz? X üssü a bölü x üssü a artı 1 yazarsak bu ne olacak? X üssü a eksi a artı 1 çıkacağız. Bu aslında ne oluyor? X üssü a eksi a eksi 1. Evet. X üssü eksi 1 oldu değil mi? Aşağıdaki bir daha fazla yani. Şuraya bakarsanız. Evet. Paydada da bir tane daha fazla x çarpılmış. Evet. Bu x üssü eksi 1 oluyor. Bunu açarsak peki nasıl göstereceğiz? A tane x var. Ve aşağıda da a artı bir tane x var. Şöyle a tane yazalım. En başına bir tane daha x eklersek evet a artı bir tane oldu değil mi? Şimdi bu işlemde nasıl olacak? Sadeleştirme yapılacak. Sadeleştirme yapılırken şimdi üsttekilerin her birisi aşağıdakileri götürecek. Götürecek. A tane x'i aşağıdan sildik. Aşağıda ne kaldı? Artı 1 vardı. En baştaki x kaldı değil mi? 1 bölü x oldu. Yani x üssü eksi 1 nedir? 1 bölü x'tir. Mesela 10 üssü eksi 1 ne demektir? 1 bölü 10 demek. 20 üssü eksi 1 ne demek? 1 bölü 20 demektir. Şimdi de başka bir işleme daha bakalım. Bölme işlemine. Yukarıda x üssü a olsun. Aşağıda x üssü a artı n olsun. Evet. Bu işlemi yaparken ne yapacağız? Yukarıya a tane x yazacağız. Birbiriyle çarpılıyor. Evet. A tane x. Payda kısmına yazacağız. Yine a tane x yazacağız. Değil mi? Sonra bir de n tane x daha yazacağız. A tane ve n tane. Şimdi sadeleşme yaparken ne olacak? Payda bulunan a tane x var. Aşağıdaki paydadaki de a tane x'i götürür değil mi? Sadeleştirir. Hepsi birbirine sadeleşti. Geriye ne kaldı? Paydada n tane x kaldı. Yukarıda sadeleştiği için 1. Aşağıya da n tane ne yazacağız? X yazacağız. Bu ne demek? 1 bölü x üssü n demek.
Değil mi? Bu aslında nedir? X üssü eksi n'dir. Başka ne yapabiliriz? Çarpım işlemiyle ilgili farklı işlemler göstereyim. Değil mi? Madem başladık. Mesela 2 üssü 3 ile 3 üssü 3'ü çarparsak ne olur? Evet. Bu işlemi önce bir açalım anlamak için. 3 tane 2'yi yan yana çarptık. Sonra 3 tane de 3'ü yan yana çarptık. Burada hemen bir şey yazmak belki aklımıza gelmeyebilir ama ne yapmamız lazım? Şimdi bakın. Bir tane 2'yi yazdık. Bir tane de 3 yazdım. Sonra ikinci 2'yi yazdım ve ikinci 3'ü yazdım. Sonra üçüncü 2'yi yazdım ve üçüncü 3'ü yazdım. Aynı şey değil mi şimdi? Aslında bu neye eşit olmuş oluyor? Bakın burası 6 çarpı 6 çarpı 6. Ne oldu? 3 tane 6'nın yan yana çarpımı oldu değil mi? Ne yapmış olduk? Her bir sayı birer defa aldık. Bir defa bundan, bir defa bundan. Sonra ikinci defa, üçüncü defa almış olduk. Ve üçüncü defa aldık. Bu sonuç ne oldu? 3 defa 2 ve 3'ünün çarpımı olmuş oldu. Yani bu aslında nedir? 2 çarpı 3. Bu işlemi parantez içerisine alırsak bunun 3 defa yan yana çarpılması değil mi? 2 çarpı 3, 2 çarpı 3 ve 2 çarpı 3. Yani 2 çarpı 3 de 6 olduğu için 6 üssü 3 olacak. Peki bu işlemi genel bir formül olarak yapacak olursak ne olur? Birinci sayı x üssü a olarak ele alalım. İkinci sayı üssü aynı olacak ama taban farklı. Y üssü a olsun. Bu işlem ne demektir? Değil mi? X ile y'yi birer defa aldık. Sonra ikinci defa alacağız. Sonra üçüncü defa. Kaç defa alacağız? A defa. En son a'nıncı defa. X çarpı y oldu. Değil mi? Yani a defa x çarpı y var. X çarpı y'yi a defa birbiriyle çarpıyorsak bu nedir? Bu şekilde gösteriyoruz. Örnek olarak mesela 2 üssü 10 ile 5 üssü 10'u çarpalım. Ne olur? Burada ne yapacağız? 2 ile 5'i çarpacağız ve üssünü yazacağız. Ortak üssü yazıyoruz. Değil mi? 10 üssü 10 olur. Veya daha farklı bir işlem yapalım. 3 üssü 8 ile 7 üssü 8'i çarpalım. Burada ne olacak? 3 ile 7'yi çarpacağız. Değil mi? Kaç defa çarpacağız birbiriyle? 8 defa. Yani 21 sayısının 8 defa kendisiyle çarpımı 21 üssü 8 olacak. Buraya yazalım şimdi bunu. Evet. X üssü a ile y üssü a'yı çarparsak ne oluyormuş? İki sayının çarpımı üssü a. Peki çarpım değil de bölme olsaydı ne olurdu? Yani kastettiğim şey şu. X üssü a sayısını y üssü a sayısına bölseydik. Açarken ne olacak? A tane x yazacağız buraya çarpım şeklinde. Ve aşağıya da ne yazacağız? A tane y'nin kendisiyle çarpımı. Bu neye eşit oluyor? Aslında tek tek yazacak olursak x bölü y çarpı x bölü y çarpı x bölü y kaç tane? A tane değil mi? Eğer bu şekilde yaparsak a tane x'i yukarıda payda çarpmış oluruz ve a tane y'yi de payda da kendi arasında çarpmış oluruz. Yani burada yukarıda a tane x ve payda da a tane y varsa bu aslında ne anlama geliyor? X bölü y'nin kendisiyle a defa çarpımı oluyor. Bunu nasıl gösteriyoruz peki? X bölü y. Bu bir işlem sonunda elde ettiğimiz sayı artık bu nasıl gösteriyor? Parantez içinde değil mi? Bunun üssü ne olacak? A olacak.
Evet, şimdi buna örnek yapalım mesela. Ne olsun? 6 üssü 3 bölü 3 üssü 3 olsun. Bunu yaparken ne yapacağız? 6'yı kendisiyle 3 defa çarpacağız. Ve 3'ü de kendisiyle 3 defa çarpacağız değil mi? Bu aslında neye eşit? 6 bölü 3 çarpı 6 bölü 3 çarpı 6 bölü 3. Bu da aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 ve bu en son neye eşit artık? 2'nin 3 defa kendisiyle çarpı 2. 2 üssü 3. Doğrudan işlem olarak nasıl yapacaktık bunu? 6 bölü 3 üssü 3 değil mi? Bu ne eşit? 2 üssü 3 eşit. Evet. Başka bir örnek gösterelim. Mesela 8 üssü 4 bölü 2 üssü 4. Neye eşit bu? 8'i 2'ye böleceğiz. Değil mi? Kendi arasında. Evet. Üssü de aynen yazacağız. Bu neye eşit? 8'i 2'ye bölersek 4. 4 üssü 4'e eşit. Toplama işlemi nasıl yapılır? X üssü A ile X üssü A'yı toplarsak nasıl olacak? İki sayının birbiriyle toplama. Ne yapıyoruz? İki sayı birbiriyle toplama aslında çarpımdır değil mi? İki defa bu sayının çarpımıdır. 3 defa toplarsak ne olur peki? Aynı sayıyı kendisiyle 3 defa toplamamız aslında bir çarpım işlemi değil mi? 3 defa bu sayının kendisiyle toplanması bu şekilde olur. Bunlar daha çok nerede gösteriliyor? Soru sorarken. Peki bu daha çok nerede karşımıza çıkar? Özellikle 2'nin üsleri halinde çok görebiliriz bunu sorularda. Mesela 2 üssü 4 ile 2 üssü 4 toplayalım. Ne olur bu? 2 defa 2 üssü 4'ün toplanması. Aslında nedir bu? 2 çarpı 2 üssü 4. Aslında bu 2'nin kendisiyle yan yana 5 defa çarpılması demek değil mi? 2 üssü 5 olacak. Veya yine 2 üssü ile ilgili sorularda görürsünüz. Mesela 2 üssü 10 ile 2 üssü 10'u toplayalım. Ne olur? 2 tane 2 üssü 10'dur bu. Aslında ne var burada? 2'nin kendisiyle 11 defa çarpım değil mi? 2'nin kendisiyle 11 defa çarpımdır bu. Peki başka nasıl şeyler olabilir? Mesela x üssü a'yı m ile çarpalım. M çarpı m çarpı x üssü a. Artı yine x üssü a olsun. Kaç defa? N defa x üssü a. Burada ne olacak? X üssü a'yı tek bir sayı düşünürsek aslında burada ne yazmamız lazım? X üssü a parantezinde ne olacak? Neye çarpacağız? Önce m var. Sonra artı n var değil mi? Bu kadar. Evet. Burada tabii yine sorularda nasıl gelebilir? 2 çarpı 5 üssü 3 olsun. Bunu bir de 3 çarpı 5 üssü 3 ile toplayalım. Ne olur bu? 5 üssü 3 çarpı ne var? 2 artı 3 var değil mi? İşlemi devam ettiriyoruz. 5 üssü 3'ün ne ile çarpımı? 5 ile çarpımı. Burada kaç tane 5 kendisiyle çarpılmış? 3 burada, bir de burada. 4 defa değil mi? Bu aslında 5 üssü 4'tür. Evet. Peki çıkarma işlemi nasıl olur? Çıkarma işleminde de bunun yine dersini yapacağız. Mesela örnek olarak hemen vereyim. Diyelim ki ne var elimizde? 5 tane 2 üssü 11 var. Buradan neyi çıkarttık? 3 defa 2 üssü
11. Burada ne yapacağız? 2 üssü 11 parantezine alacağız. Neyi çıkartacağız? 5'ten, değil mi? 5 çarpı 2 üssü 11 eksi, burada ne yazacağız? 3 yazacağız. 3 çarpı 2 üssü 11. 2 üssü 11 olduğu için. Bu neye eşit? İşlemi devam ettirelim. 2 üssü 11 çarpı 2. Bu ne demek? 11 tane burada, 1 tane burada. 12 tane 2 yan yana çarpmış demek, değil mi? 2 üssü 12 demek. Evet. Ya da bu işlemi yaparken şu noktadan, ortadaki noktadan itibaren yaparken ne yapmamız lazım? Bunu nasıl yazmamız lazım? Bu aslında 2 üssü 11 çarpı 2 üssü 1'dir. Bu da 2 üssü 11 artı 1'dir. Bu da 2 üssü 12. Böyle de yapabiliriz. Peki bunu genel formül olarak nasıl yazabiliriz? Yine m ve n olarak yazalım. M tane x üssü a eksi n tane x üssü a. Neye eşittir? X üssü a parantezine ortak parantez alırsak ne olacak? M eksi n olacak, değil mi? M tane x üssü a eksi n tane x üssü a. Peki buna bir örnek verelim. Nasıl bir daha değişik bir örnek verelim. Ne olsun? 15 çarpı 5 üssü 5 üssü 22 diyelim. Eksi ne yapacağız? Evet. 2 çarpı 5 üssü kaç olsun? 23 olsun. Bu şekilde işlemler görebilirsiniz. Soruların bir parçası olarak veya sorunun kendisi olarak da görebilirsiniz. Üsler farklı. Şimdi değil mi? 5 üssü 22, 5 üssü 23. Ortak çarpan parantezine alamıyoruz şu anda. Ama alabiliriz. Nasıl alabiliriz? İkisini de 5 üssü 22 olarak yazabiliriz, değil mi? Nasıl yazabiliriz? 15 çarpı 5 üssü 22 eksi 2 çarpı bir tane 5'i buraya yazarsam sonra buraya 5 üssü 22 yazabilirim, değil mi? 23 tane 5 kendisiyle çarpmış oldu. Yani bu aslında nedir? 15 çarpı 5 üssü 22 eksi 10 çarpı 5 üssü 22'dir. 5 üssü 22 parantezine alırsak ortak çarpan parantezine ne olacak? 15 eksi 10 olacak. Bu ne demek? 5 üssü 22'nin 5 ile çarpımı. Burada aslında ne var? 23 tane 5'in çarpımı var, değil mi? 5 üssü 23 yazacağız. Evet. Peki şimdi de üslü bir sayının üssünü alırsak ne olur? Onu görelim. Mesela yani üslü sayı derken 2 üssü 2. En basit sayılardan bir tanesini alalım. Bunun 3 defa üssünü alırsak ne olur? Evet. Bu ne demek? 2 üssü 2 çarpı 2 üssü 2 çarpı 2 üssü 2. Değil mi? Biraz daha açacak olursak 2 tane 2, 2 tane 2 ve 2 tane daha 2. Yani ne oldu? 6 tane 2 oldu, değil mi? 2 üssü 6. Bir tane sayıyı şimdi sembolize edelim. Mesela 2 üssü 2 üssü a diyelim. Bu ne demek? 2 üssü 2'nin kendisiyle a defa çarpım demek, değil mi? A defa. Peki ikileri açarsak ne olur? 2 tane 2. Sonra 2 tane 2. 2 tane 2 daha. Kaç defa olacak bu şekilde? A defa olacak. Burada A defa. Burada da A. A tane ne oldu? 2, 2. Her birisini ikişer defa çarpmış olduk. Aslında ne yapmış olduk burada? Her birisini tek tek çarparsak 1, 2, 1, 2. Evet. 1, 2.
Bu şekilde. Evet. Toplam kaç tane olur peki yan yana çarpım? Her birisi ikişer tane olduğu için 2a olur. Tamam. Aslında bu neye eşittir? 2 üssü 2a'ya eşit. 2 üssü 2a. Biraz daha işlem yapalım. Mesela 2 üssü a üssü b. Böyle olsaydı ne olurdu? 2 üssü a çarpı 2 üssü a çarpı 2 üssü a kaç tane? Evet. B defa kendisiyle çarpacağız değil mi? B defa. Evet. Ki bu işlemi biraz daha açalım. Ne olacak? A tane 2'yi kendisiyle çarptık. Sonra bir daha A tane 2'yi kendisiyle çarptık. Sonra bir tane daha değil mi? 2 tane A'yı kendisiyle A defa 2'yi kendisiyle çarptık. Bunu kaç defa yapıyoruz? B defa yapıyoruz. Aslında kaç defa çarpmış olduk biz? Değil mi? 2'yi kendisiyle A çarpı B defa çarpmış olacağız değil mi? Her birisinde A defa 2 var ve B defa tekrar ediyor bu işlem. A çarpı B tane 2'yi aslında birbiriyle çarpmış oluyoruz. Bu ne demek? 2 üssü A çarpı B demek. Peki 2 yerine başka bir sayı kullanırsak. Mesela 2 X yazsaydık. Herhangi bir sayı. X üssü A üssü B. İşte burada ne yapacağız? X üssü A tane X çarpı bir daha X üssü A tane X değil mi? Sonra kaç defa bu? Böyle B defa devam edecek değil mi? B defa devam edecek. Toplamda x'i kendisiyle kaç defa çarptık? A tane burada, A tane burada, A tane burada. Kaç defa devam ediyor? B defa devam ediyor. Yani A çarpı B defa x'i birbiriyle çarpacağız. Bu ne anlama geliyor? X'in A çarpı B defa kendisiyle çarpımı x üssü A çarpı B. Değil mi? Mesela örnek verelim. 3 üssü 4 üssü 3. Bu ne demek? Evet. 3 üssü 4 çarpı 3. 3 üssü 12 demek. 3'ün kendisiyle 12 defa çarpma. Evet, bu işlemi gerçekten açarsak aynen 3'ün kendisiyle 12 defa çarpıldığını görürüz. Evet, sonra da bu işlemin tersini görebiliriz. Nasıl tersini görebiliriz? Mesela 3 üssü 4. 4 aslında nedir? 3 üssü 2 çarpı 2 diyebiliriz değil mi? Bu aslında ne oluyor? 3 üssü 2'nin evet ikinci kuvveti anlamına geliyor. Bunu bu şekilde yazmak neden önemli? Sorularda bazen bizim istediğimiz şekilde vermez. Bunu bu şekilde dönüştürüp o şekilde işlemleri devam etmemiz gerekebilir. Mesela örnek vereyim buna. Mesela bu işlemin sonucunu bulmaya çalışalım. 4 çarpı 3 üssü 6 artı 5 çarpı 9 üssü 3 bölü 9 üssü 2. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Üst tarafla başlayalım. Sadece önce payı yapalım. 4 çarpı 3 üssü 6. 4 çarpı 3 üssü 6 var. Sonra bir de 9 üssü 3 var. Şimdi 3 ile 9'u birbiriyle bağlaştırabiliyorum. Birisi diğerinin karesi değil mi? Ha, o zaman ne yapayım mesela? 4 çarpı 3'ün karesi üssü ne olacak bu? 6 olması için 3 olacak değil mi? Evet. Artı 5 çarpı 9 üssü 3 oldu mu? Bu neye eşit peki? Bu da 4 çarpı 9 üssü 3 artı 5 çarpı 9 üssü 3 oldu değil mi? Bu neye eşit? 9 üssü 3 ortak parantezine alırsak 4 artı 5 demek. Bu da 9 üssü 3 çarpı 9 demek. Bu ne demek? 9 üssü 4 demek değil mi? Demek ki burası 9 üssü 4. Evet. Paydada ne var?
Paydada da 9 üssü 2 var. Evet, bölme işleminde ne yapıyorduk? Üsleri çıkartıyorduk. Yani bu da neye eşit? 9 üssü 4 eksi 2'ye eşit. O da eşittir 9'un karesi. 9 üssü 2. 81 de diyebiliriz. İsterseniz bu formülleri gözden bir geçirelim. Tekrar videoyu baştan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda ilginç sorular çözerek devam edeceğiz.